Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler videosuyla daha karşınızdayım. Haftalık borsa kapanışı ile birlikte cazip hisseler stratejimize uygun olan hisseleri şöyle hep birlikte bir göz gezdireceğiz arkadaşlar. Cazip hale gelen hisseler var. Listemize yeni eklenen hisseler var. Şöyle hepsine bir bakalım. Biliyorsunuz bu stratejiyi nasıl uyguladığımızı ayrıntılı bir şekilde anlatan bir video yapmıştım daha önce. Onun kartını şuraya yukarı bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Ben şöyle kısaca bir stratejiyi anlatırsam eğer, Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı eksi 90 seviyesinin altında seyrettiği haftalarda ve düşüş mumuyla biten, kırmızı mumlarla biten haftalarda 8'e böldüğümüz bütçemizde eşit miktarda alım yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Williams'ın eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluklar arıyoruz ve eksi 40 seviyesinin altında kapattığı ilk hafta tamamen çıkıyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesine gelmeden önce, yani eksi 10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluklar ararken eğer ki uyumsuzluk varsa elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda Sasa hissesi eksi 90 seviyesinin üzerinde, dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. EKGYO 3 hafta boyunca kırmızı mumla düşüş gelmesine rağmen Williams indikatörünün yükseldiğini söylemiştik ve son 2 haftadır yükselişle devam ediyor EKGYO hissesi. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Hektaş hissesi tekrardan cazip, ucuz hale geldi. Bu haftaki düşüşüyle birlikte eşit miktarda eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. Şurada 22.72 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz vardı. Orası kırıldı. Muhtemelen işte 17.93 seviyelerine doğru bir geri çekilme meydana gelebilir. Buralarda bir destek bulup tekrardan yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Aksuya hissesine bakalım. Aksuya hissesi de eksi 90 seviyesinin altına düştü bu hafta tekrar. Şuradaki 26.26 seviyesindeki desteği de aşağı yönlü kırılmış gözüküyor. Önümüzdeki dönem için 17.04 seviyelerine doğru bir düşüş gelebilir. Bu seviyelerde muhtemelen biz toplamalarımızı yaparız. Daha sonrasında yönünü yukarı doğru çevirir. Karlarımızı alırız arkadaşlar. Şimdi CASA hissesinde daha önce güzel karlar elde etmiştik. Bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla bu hisseden artık çıkıyoruz arkadaşlar. Karımızı aldık. Listeden kaldırıyoruz. Şimdi Pegasus hissesine bakalım. Pegasus eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ekleme yapmaya gerek yok. Türk Hava Yolları eksi 10 seviyesinin üzerine attı. Şu anda herhangi bir uyumsuzluk yok arkadaşlar. Elimizde tutmaya devam ediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Garanti Bankası hissesinde eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ereğli hissesi eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ekleme yapmıyoruz. Toaso bu hafta düşmesine rağmen eksi 90 seviyesinin altına inmedi. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Astor da aynı şekilde bu hafta düşmesine rağmen eksi 90 seviyesinin altına inmedi. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Sahol hissesi yükselişte devam ediyor. Eksi 90 seviyesinin üzerinde, ekleme yapmıyoruz. Turkcell hissesi aynı şekilde yükselişte devam ediyor. Eksi 90 seviyesinin de üzerinde, ekleme yapmıyoruz. İskenderun Demir Çelik hissesi eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda bu hafta. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Coca-Cola hissesi bu hafta düşüşle kapattı. Fakat bakalım şöyle bir uyumsuzluk var mı? Şuradan şuraya geçerken fiyat yükselmiş, Williams de yükselmiş. Geçtiğimiz haftadan bu haftanın kapanışına geçerken fiyat düşmüş, Williams'e düşmüş. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Şöyle eksi 40 seviyesine bir yatay çizgi çekelim. Bu çizdiğimiz kırmızı çizginin altında kapattığı ilk hafta elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi Kozal hissesine geçiyorum. Kozal hissesinde de geçtiğimiz haftalarda toplamalarımızı yaptık. Bu hafta ilk yeşil mumla kapanışı ve yükselişle mum kapanışı geldi. Gayet iyi. Bu hafta ekleme yapmıyoruz. Yükselişin devamını bekliyoruz. Türk Telekom hissesinde fiyat eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Anadolu Efes hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz. Kontrolmatik'te de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz.
AG Hold'e de aynı şekilde ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Alarko Holding'de de ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Kale Seramik'te de ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Ziraat Gayrimenkul listesinde de ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. TSKB aynı şekilde. Suza aynı şekilde. Kimpur aynı şekilde eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için ekleme yapmıyoruz. Şimdi Arçelik hissesi. Arçelik hissesi bu hafta itibariyle tekrardan eksi 90 seviyesinin altında düştü. Şuradaki 140 seviyesindeki desteği de kırılmış gözüküyor. Muhtemelen 129 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Bu esnada biz toplamalarımızı yaparız. Daha sonrasında yönünü yukarı çevirmesini bekleriz arkadaşlar. Arçelik hissesinde bütçemizden ayırdığımız eşit miktarı bu hafta ekleme yapabiliriz. Türk Traktör hissesinde eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ekleme yapmıyoruz. Doğaç aynı şekilde eksi 90 seviyesinin üzerinde. Ekleme yapmıyoruz. Yayla Agro Gıda geçtiğimiz 2 hafta boyunca da eksi 90 seviyesinin altında kalmıştı. Eklemelerimizi yapmıştık. Bu hafta da aynı şekilde eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. SDT Uzay Sanayi eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Ekleme yapmıyoruz. Europower Enerji tekrardan eksi 90 seviyesinin altında düştü. Bu hafta 8'e böldüğümüz bütçemizden eşit miktarda bir alım daha yapabiliriz. CW Enerji Mühendislik hissesi de aynı şekilde eksi 90 seviyesinin altında düştü. Şuradaki 295 seviyesindeki Fibonacci desteği de henüz kırılmamış durumda. Buralardan destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Eksi 90 seviyesinin altında olduğu için 8'e böldüğümüz bütçeyle ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Smart Güneş Enerjisi hissesinde eksi 90 seviyesinin altına düştük. Dolayısıyla ekleme yapıyoruz. GESAN hissesinde eksi 90 seviyesinin altına düştük. 8'e böldüğümüz bütçemizde eşit miktarda ekleme yapıyoruz. Ace Eczacıbaşı hissesi eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ekleme yapmıyoruz. Sarkuysan hissesi eksi 90 seviyesinin altına düştü. Dolayısıyla cazip ucuz hale geldi. 8'e böldüğümüz bütçeyle ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Alfas, Seleç ve Çimsa. Bu hisseler listemize bu hafta itibariyle yeni eklendi arkadaşlar. Alfas hissesine bakalım. Bu hafta eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. 8'e böldüğümüz bütçemizde ilk alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altında şöyle 2 hafta düşüş mumuyla kapatmış. Sonrasında gelen yükselişi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. %546. Gayet güzel bir yükseliş. Ocak 2023'ten Eylül 2023'e kadar. Şimdi Selçuk Ecza Deposu. Bu da aynı şekilde eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla 8'e böldüğümüz bütçemizde ilk alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da mesela daha önce eksi 90 seviyesinin altında şurada işte Mart 2023'te bir hafta kapanış yapmış. Sonra Nisan 2023 ve Mayıs 2023'te kapanışlar yapmış. İki kapanış yapmış. Ve sonrasında gördüğünüz gibi arkadaşlar zirvesine kadar işte %107'lik bir yükseliş gelmiş. Şu anki seviyesine kadar ise %71'lik bir yükseliş gelmiş durumda. Gayet iyi arkadaşlar. Son olarak Çimsa hissesi listemize yeni eklendi. O da aynı şekilde eksi 90 seviyesinin altında bu hafta ilk kapanışını yaptı. 8'e böldüğümüz bütçemizle ilk alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Onu da daha önce Nisan ayında 2 hafta boyunca düşüşle kapattığı ve eksi 90 seviyesinin altında kaldığı dönemi görüyorsunuz. Ve o dönemden zirvesine kadar %312'lik bir yükseliş gelmiş. Şu anki seviyesine kadar ise %170'lik bir yükseliş gelmiş durumda arkadaşlar. Evet, videoda anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bir strateji videosudur arkadaşlar. Haftalık Williams indikatörünü kullandığımız alım satım stratejisi videosudur. Videonun başına bu stratejinin
nasıl uygulandığının bir kartını bırakmıştım. Öğrenmek isteyen arkadaşlar o karta tıklayarak geçmişte yaptığım videoyu izleyebilir. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.